story. Seven star. Ablamız bizi arabayla götürecek. Bir şey yiyeceğiz, sonra yola devam edeceğiz. Yesterday was rainy there. Abla bize ayağınızı yıkayın, böyle olmaz dedi. Kokuyordu arabanın içinde. Bizi buraya getirdi. You're me. Just both of us, I think. Bir utandım, yemin ediyorum, bir utandım. Kadın bize fırçayla hortum verdi, ayaklarınızı yıkayın, bu ne lan diye. You think it's gonna work? How you think? How you should? Anyway, it's good. We never wash our shoes. Yeah. I think I need to wash my foot with this too. Yeah. I need to wash all of my body with this, I think. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. See you. See you. See you later. Okay. Thank you. Abla bizi buraya getirdi. Yemek yiyeceğiz şimdi. Burası bir Çin pazarı. Malezya'da, fakat Çinliler tarafından kullanılıyor. Ablamız Çinli. Ürünler Çin. Burası da Çinlilerin sokak yemeği dedikleri yerin kapatılmış hali. Küçük küçük dükkanlar var, buralarda yemek yiyorlar böyle amcalar ablalar. Abi normalde Malezya'da böyle restoranların yanında bir de içecek dükkanları oluyor. Mesela buradan yemeğini sipariş ediyorsun. Yandaki içecekten de içeceği alıyorsun. Genelde bunlar aile oluyor ya da arkadaş oluyor. İkisi birden kazanıyor. Fakat durum şu, Çin'de normalde yemeğin yanında hiçbir şey içilmiyor. Sadece sıcak çay getiriyorlar ve sıcak çay içiyorlar. Fakat Malezya'da normal lokal, yani yerli Malezyalılar da hep içecek içiyor. Böyle kahve, işte Milo dedikleri sütlü bir içecek var. Sütlü kahve gibi, Nesquik gibi. Onları içiyorlar. Çay içiyorlar, soğuk çay içiyorlar. Iced tea diyorlar. Bu tarz şeyler, fakat bu Malezya'daki Çinlilerin kültürüne de işlemiş. Onlar da iş açısından içecek satıyorlar yani. Şu an Çin restoranındayız. Yanında abla gelip içecek sorabiliyor yani. Herkese de satıyor böyle. Tam da dediğim olay, şurada abla içeceğini sattı. Bu arada yemek, saat şu an sabah 8'i, bildiğin kahvaltı niyetine geçiyor. Kahvaltıda böyle yiyorlar. Bu arada fazla tütsü dikersen iyi oluyor. Abimiz büyük boylardan bir sürü dikti. Bu arada Budizm'e hoş geldiniz arkadaşlar. Barkod. Bu arada tapınağımız böyle normal Budist tapınağı. Çin'de gördüklerimizden aynısı Malezya'da. Ablamız böyle dua ediyor sıraya geçip. Ama Buda değil lan o galiba. Taoizm mi acaba? Taoizm herhalde. You are Buddhist. You need to know. It's not Buddhist for
it's kind of the lotto paper. Lotto paper. Yeah. Ha, bu kağıtları şans getirsin veya para mara istiyorlarsa yakıyorlarmış bu şey. Neyse, burası tapınak böyle. Çinlilerin geleneksel dinleri. Şu abi herhalde Confucius. Master Gong. Bu arada burası Malezya'nın, yani Sarawak adasının en büyük nehri diye geçiyor. Bu nehir bildiğin abi böyle 2000 kilometre gidiyor yani böyle. Bayağı yardırıyor okyanusa doğru. Bir köşesinden adanın diğer köşesine doğru. O kadar yoktur la, 1000 kilometre falan. Dediğim gibi dua ederek çıkan mübarek abilerimiz buradan da loto alıp, milli piyango alıp parayı vuruyorlar. Böylece Çinliler neden zengin diyorsanız Budizm ve loto aracılığıyla. Abi Kaplan mağarasına geldik. Kaplan tapınağına daha doğrusu. Böyle bir yer, şimdi içeri gireceğiz. 7 tane kaplan varmış burada içeride. Take on shoes. From here. This is true. Inside of the cave, there's so many temples, so many temples. Abi burada 7 tane kaplan var böyle. Aslında 7'den çok var lan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Baby 9. 9? Two in here and 7. No, 9 in here. 9'muş, 7 değilmiş. 7 star diyorlar ama 9. Ya bu arada tapınakta böyle 2 tane taş var. Bunu Tayvan'da görmüştük. Pardon, Hong Kong'da görmüştük. Dua ettikten sonra bu 2 taşı atıyorsun. Taşlar ikisi ters gelirse hayır demek. İkisi düz gelirse evet demek. Biri ters, biri düz gelirse yine evet demek. Bir de burada çubuklar var. Bu çubukları da böyle sallıyorlar abi. Bir tanesini ortaya düşürmeye çalışıyorlar. Düşürdükten sonra alıp üzerinde yazan numarayı götürüp şuradaki abiye veriyorlar. Parasını ödedikten sonra geleceklerini öğreniyorlar. Böyle de bir yer. But I count. Inside there is 9. You can count too. 里面有9个嘞，有几个啊？ 75没有听到75。所以里面有几只啊？这2个你算吗？没有算。Inside 7. No, inside. It's really 9. You can count. Just count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And backside also one more tiger. Ah, baby, no, you are a liar. No, there is 2 tiger. I think 2 is just normal tiger. Others got. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How about this tiger? This 2 is not tiger. It's tiger, but just normal tiger. It's not God. Ah. Seven got tigers. Abi 2 tanesi bunların tanrı değilmiş, pardon. Bunlar da koruyucu. Abla anladı. Bu arada ablamız Hristiyan bizim. 6, 7. So what is not tiger? This one and this one. That one is the tiger. That one is the general. General General? tiger. So the seven stars is 7 general. the 7 emperor tigers. The name is emperor tigers. They are emperor. that seven tigers are the security Ah. the I see. security guard of the general. So They this are one just is normal. This one is the general, and this one is the general. and the other one are the helpers. This one looks holy tiger. Helpers. So which one is not general? This one? This one is Doesn't- this one is the general, This one is general. and the others are the helpers. This one is general. No, this one is normal tiger. That one, the one lying down. Baby,
This is General Tiger. This is Priest Tiger. You know. Yeah. This one is another general, but more lower than him. Yeah. This one also. This one others, but more high. You look around, the surrounding one are the 7 stars. The middle one is I want to Bu arada burada Budizmle alakalı bir din yok. Burası lokal bir din. Şu an kaplanların ünlü olduğu Kalimantan adasının Sarawak bölümündeyiz. Malezya tarafı yani. Ve burada insanlar kendilerine tanrı yaratmış. Ünlü olan kaplanları tanrı kılığına sokup onlara dua etmeye başlamış. O yüzden buranın Budizmle alakası yok. Şeyleri aynı, dua etme şekilleri, fakat tanrılar farklı. Bir parka getirdi abla bizi. Şimdi buraya bakacağız. Ya bu heyon deli edecek ya. Kadın arabayı sürerken uyuyor, kafasını kadına çarpıyor ya. Kadın arabayı sürüyor. Look at me. Look at. Şu surata bak. Oha, gölün rengine bak lan. Yemyeşil. Oha, balıklar var. So nice. Ice cream and red bean and jelly. Ha, böyle lokal bir tatlıları var bunların. What is the name? Chendo. Chondo. I said candle. Candle. Did you see? candle. C-E-N-D-O-L. It's Chinese, right? Is Chinese food? No. Malay Malay. food. So nice. Abi burası bu arada Cebu'nun manzarası. Bütün Cebu burada. Şuralar hep Cebu. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Videomuza like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı ve lütfen bir şeyler yapmayı unutmayın. Şimdi sizlere Cebu'nun tarihini anlatacağım. Aslında Cebu'nun değil, Çinlilerin Malezya'ya nasıl gelip nasıl yerleştiklerini anlatacağım abi. Bütün Malezya'nın Çinli Malay tarihi şu an bende. Aktarıyorum az sonra. Abi bu Malezya diye bir ülke yokmuş aslında. Malezya 1963 yılında kurulan bir ülke. Bu zamana kadar buralara hep İngiltere hakimmiş. Gelmiş sömürmüş. Altın ne varsa toplamış. Daha işte tarihi eserler, küçük çakılar, bıçaklar falan. Eski yerleşim izler. Hepsini toplamış. Buralarda Hristiyan yapmaya çalışmış. Tabii İngiltere o zamanlar, savaş zamanları, 2. Dünya Savaşı sonu, 1955 yılları zamanı Çin taraflarına da böyle misyoner yollamış. Onları da Hristiyan yapmaya çalışmış. Fakat komünist Çin, yani hard Budist ve komünist Çinliler İngilizleri geri püskürtmüş. Fakat böyle kıyıda köşede birkaç Hristiyan misyoner Çinli bir şey kalmış. Buraya, Cebu'ya ilk ayak basan, daha doğrusu Güney Asya tarafından savaştan kaçan 1860'lı yıllarda Çin-İngiliz savaşları olduğu zaman denizdeki savaşlardan kaçan Çinliler, neyse Güney Asya'dan kaçan Çinliler gelmiş abi, burayı keşfetmiş. Borneo diye geçiyor. Borneo adasına gelmişler. O zaman Malezya falan yok yani. Borneo adası 1963 yılında Malezya'ya katılıyor. O zamana kadar Malezya falan da yok. Malezyaca falan hiçbiri yok. Böyle lokal diller falan var. Herkes bir dil. Herkes bir farklı renk. Herkes farklı ırk. Herkesin böyle küçük küçük nehir kenarlarında evleri var. Milletin tanıdığı kişi sayısı 5-10 falan. Öyle bir yermiş böyle. İlkel bir yermiş yani buralar. Hep ilkel kabileler yaşamış falan. Neyse, Çin'den kaçan Hristiyan bir adam, misyoner bir adam geliyor abi savaş zamanı, burayı keşfediyor. Diyor ki biz buradan kaçarız. Çin'in Güney Asya'sından, Güney Çin'den 3 ayda gemiyle abi Shenzhen taraflarından, yani Hong Kong taraflarından çıkıp buraya keşife geliyor. Burayı keşfedip diyor ki lan tamam biz buraya çökeriz diyor. Tekrar gidiyor. Oradaki birkaç İngiliz komutanla birlikte gemi ayarlıyor. 10 tane gemi, 1300 Çinli çıkıyorlar abi. 3 ay yolculuk ediyorlar. Bizim Couchsurfing evimizin sahibinin ailesi de aynı şekil. Bizzat babaları falan gelmiş tabii ki sonraki nesilden. Fakat ilk nesil 1300 kişi abi geliyor buraya, çöküyor Cebu'ya lak diye. 10 gemiyle. Bunlar kuruyorlar fabrikaları, işleri kendi aralarında yapıyorlar bir şeyler. Tabii lokal insanlar anlamıyor bunlar kim, nereden geldi falan. Ki lokal insanlar da o zamana kadar İngilizlere falan tamah ediyorlarmış yani. Böyle hani İngiliz reis tamam hallederiz. İngiliz diyormuş çalış şuradan maden elmas falan. Onlar çıkarıyormuş, veriyormuş. Tabii adam bilmiyor elmas veriyorum trilyonluk falan. Burada muz yiyorlar yani.
Kakao da aynı şekilde. Adamlar kakao çıkartıyor. Kahve mavi bilmiyor mesela. Şu an bile neredeyse devam ediyor bu. Sade'de gelelim. Abi o zamanlar İngilizler buralarda okul falan yapmaya başlıyor. Bu adaya da destek oluyor. Çin'den kovulan İngilizler de bu adada yani o dönem. Çinliler de geliyor. İngilizler Çinlileri de kullanıyor. Burada inşaat bir şeyler geliştiriyorlar falan. Sonra 1963 yılında Borneo Malezya'ya katıldığı zaman bütün İngilizleri adadan sürüyorlar. Diyorlar ki yeter artık sizle uğraştığımız. Çıkın gidin. Tabi o zamana kadar bunlar eğitimlerini falan almış yani. İngilizler okullar yaptırmış. Ki burada bildiğin devlet kurmuş İngiliz. Bu devlette işte başkanlık falan devlet kurumlarında çalışacak lokal insanlar yetiştirmişler okullarda. İşte İngilizce dil eğitimi, işte birkaç toplama matematik bir şey bilen, işte din falan, Hristiyanlık oralardan bir şeyler bilenleri falan almışlar devlet işlerine. Sonra bu okullarda insanlar büyüyüp yetişmeye başlamış falan. Herkes böyle belli bir akla sahip olunca demişler ki bu İngilizleri sürelim. Biz Malezya'ya katılalım. Biz zaten Müslümandık. Bunlar da Müslüman. Ne yapıyoruz? Hristiyan gavurun elinde. Sürmüşler İngilizleri. Tabi burada Çinli misyonerler hala kalmış. Çinli misyonerler Hristiyanlığı da yaymaya devam etmiş. Buradaki çoğu Çinli, 2-3 tapınak vardır ama çoğu Çinli Hristiyan abi. Bir sürü kilise milise var. Onlar hep Hristiyan işleri. Kalan Maleyler zaten yerli. Çok hani öyle işi dışlı olmadığı için ta o günden bugüne toprak sahibi olmalarına rağmen fakir olarak yaşamışlar. Çinliler gelmiş bina kurmuş. İngiliz gelmiş kilise kurmuş. Herkes elmasını, altınını, Çinlisi, Budistinden bir şeylerini toplayıp çıkmışlar. Yerli halka da muz kalmış. Onlar bu zamana kadar idare etmiş. Hala da öyle. Şu şehre baktığınız zaman şuradaki beyaz şapkalı evlerimizin, beyaz çatılı evlerimizin, şu kırmızı çatılı evlerimizin hepsinin Çinli aile sahip olduğunu görebilirsiniz. Hepsine Çinli aileler sahip. Fakat şöyle aralarda kalmış ağaç evler, şöyle üstü baraka gibi olan evlerde bildiğim bizim lokal Malay dediklerimiz insanlar Sarawak adasında. Bu arada İbah diyorlar abi buradaki yerlilere. Malay demiyorlar aslında. Malaylar sonradan gelmiş. Malezya'dan gelmişler. İbahlar lokal. Fakat yine de 72-73 tane dil var böyle burada konuşulan kendi aralarında. Hiçbiri birbirini anlamıyor. Ortak dil belirlemişler. Malezyaca, Bahasa diyorlar buna. Bahasa dilini herkes öğrenmeli. Malezya topraklarındaysan bu dil hakim. Bizim Türkçemiz gibi. İkinci seçeneği İngilizce koyuyorlar. Bazı okullar Çince eğitim veriyor falan. Çinli aileler çocuklarını oraya yolluyor. Hindistanlı okullar var. O okullara Hindu Maleyler yolluyor. Bir sürü ırklar falan böyle türemiş Malezya'da, çoğalmış. Din, ırk, bütün böyle bir şeyler artmış buralarda. Fakat benim şu ana kadar gezdiğim, dünya üzerinde gördüğüm en barış ülkesi Malezya abi. Gerçekten Müslümanı, Hristiyanı, Budisti, İsrailoğullarından, Yahudisinden hepsi barış içinde, hiçbir problemleri yok. Çinli Malezyaca selam veriyor. Kendi arkadaşı Çince konuşuyor. Gayet güzel. Burası da böyle. Terledim 7 dakika güneşin altında. Hadi gidelim. Bu arada buraya gelen ilk Çinli abimizi de ülke kurucusu gibi asmışlar böyle liderlik köşesine. Birkaç böyle şehirdeki köşelerde şeylerini görebilirsiniz böyle. Bu liderimiz değil. I think somebody just sent to us signal. Don't pass, don't pass. Abi nasıl sallanıyor şu köprü, şuraya bak. Biri aşağıdan korna çalıyor da oradan yürümeyin falan mı demeye çalışıyorlar, anlamadım. Ama yarısını bitirdik. Şu an bildiğin Jurassic Park'ta ejderhadan kaçan abiler gibi hissediyorum. Acayip sallanıyor. Fakat bitirdik sayılır. Gidiyoruz, geçiyoruz ve hop güm düştü. Oğlum korkunç lan. Neyse geçtik galiba, bir şey olmadı. Şimdi aşağı iniyoruz abi. Cebu'nun ve Malezya'daki Çinli arkadaşlarımızın hikayesi budur. Hadi görüşürüz. Abi Cebu'nun ve Malezya'nın diğer şehirlerinde yaşayan Çinlilerin olayı budur. Geneli çalışmak için ve savaştan kaçmak için gelmişlerdir. Tam tarihlerim belki doğru değildir. Affınıza sığınırım. Fakat genel amaç daha önemli. Amaç bu yani. Tarih çok önemli değil. Amaç savaştan kaçıp İngilizler için çalışmaya gelen Çinlilerin buralarda koloni kurup Maleyleri ezmesi, bu tarz işletmelerin sahibi olması yani. Olay bu. Videomu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Araba binince ablası küfür ediyor, yemin ediyorum. Ayaklarım koptu.
Ablamızın aile soy ağacına geldik abi. Şöyle bakın. Bu yaşlı amcalar falan. Şu abla fenaymış. Ablamızın soy ağacı. What is it? The fourth figure. Fourth figure. Şu sağ taraf. Yeah. Ablamızın soyu. Wow. Wow. Ablanın müzesi varmış. Çin'in tarihi şu an 1949'dan komünizmden geriye kadar gidince şurası 0, sıfırdan sonra 216 diye gidiyor böyle binlere doğru. Şunu anlamadım, tekrar sıfırlamış. Bu da ilk kralmış. Çin'in ilk kralı. Tip böyle. Sonra böyle 2-3 diye gidiyor. Ha, bu da deprem makinasıymış. İlk dünya üzerinde yapılan deprem makinası buymuş. Çinliler tarafından yapılmış. Bu da yapımı. Deprem olduğu zaman içinde cihaz oynayıp burada top fırlatıyormuş. Kurbağalardan ses yapıyormuş. Deprem oluyor, deprem oluyor. Bu arada o gördüğünüz kurbağa makinesinde ejderhalar topları tutuyormuş. Deprem olduğu zaman ejderha topu kurbağanın ağzına bırakıyormuş. Kurbağanın ağzına giren top da ses çıkartıyormuş. Viyek 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 diye. Yani deprem oluyor. O da sesin şiddetiyle de depremin şiddeti belli oluyormuş. Abla ben girmeden havalandırıyor araba. Arkadaşlar size şimdi Cebu'nun simgesini göstereceğim. Bunu bilmiyorum. Kafası böyle bir tokmak gibi bir kuş. Leylek değil, martı değil, beyaz bir kuş. Burası da abi Kızıl Nehir diye geçiyor. Çince ismi var, Malezce ismi var fakat çok önemli değil. Sarawak adasındaki bir nehir olarak düşünün. Timsahlar da yaşıyor bu nehirde. Fakat böyle yüksekliklerle timsahlardan koruyorlar. Fakat karşıdaki adalar Allah'a emanet. Şehri böyle korumuşlar. Burası bu adanın en büyük nehri, hatta Endonezya ve Malezya'nın en büyük nehri. Bir okyanus ucundan bir okyanus ucuna. Burası da Malezya'nın en büyük Cebu'nun en büyük camisiymiş. Bu geceki odamız burası. Burada yatacağız. Hadi yarın görüşmek üzere. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.